Tamam, hadi. En sıcak ve en riskli geyik testi. Petronas'ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ani kaçış manevrası veya daha popüler ismiyle Geyik Testi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Serimizin bugünkü konuğu tam bir efsane. 1983 model Renault 12 TSW, Türkiye'ye station vagonları sevdiren otomobillerden biri. Herhangi bir aşırı beslemeye sahip olmadığı gibi karbüratörlü olan benzinli motoru çok güçlü olmasa da 1 tonu bile bulmayan ağırlıkla baş etmesi de çok zor olmuyor. Aracın 175'e 70 R13 ölçülerindeki lastikleri Petlas Elegant PT 311 armasını taşıyor. Bu arada test sırasında hava sıcaklığının 34 derece olduğunu belirtelim. Neredeyse benimle yaşıt bir araç olduğundan her ihtimale karşı kasklı olarak gerçekleştirdiğim testin ilk geçişinde ısınma amaçlı sürati düşük tuttum. 44 km/saat ile girilen ilk havuzun ardından aracın zorlanmaması da açıkçası beni çok şaşırtmadı. Hidrolik desteği olmayan direksiyon sisteminin bu süratlerde hafiflemeye başlaması yön değiştirmeyi kolaylaştıran güzel bir değişim. ESP gibi bir sistem o zamanlar hayatta olmadığından devreye girmesiyle birlikte fren lambalarını yakıp yakmamasına bakmamız da gerekmedi. Cesareti artırıp ilk havuza giriş süratini 58 km/saat'e yükselttiğimde aracın yavaş yavaş zorlanmaya başladığını da hissettim. Gerçi bu zorlanma büyük ölçüde lastiklerden kaynaklanıyor ama yine de yön değişimlerinde kasanın yatma açıları da sürücüyü heyecanlandırıyor diyebilirim. Büyük ve ince direksiyon simidinin bu süratte daha da yumuşak olması ise güzel. Bu arada ikinci havuz yön değişimi sırasında Renault 12'nin arkasını hafiften bırakmaya başlaması 3. havuz girişi için aslında bir avantaja dönüştü. Yavaştan gözü karartmaya başlayıp sürati 64 km/saat'e çıkardığında çoğu önde toplanan ağırlık nedeniyle sarkaç etkisini daha da iyi gözlemlemeye başladık. İkinci havuz girişinde epey yana yatan aracımız 3. havuza güvenli bir şekilde girse de kuka devirmesine çok az kaldı. Yine de yumuşak süspansiyonlu araçlar zamanından kalma bir model için gövde hareketlerinin rahatça kontrol edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Aracın sınırlarını bulmak için daha da uğraşmamız gerekmedi. Giriş süratimiz 67 km/saat'i bulduğunda sarkaç etkisiyle birlikte artık ısınmaya da başlayan lastiklerin arkayı daha fazla tutamadığını gözlemledik. Yine de arkayı bırakmanın bu kadar beklenir ve kontrol edilebilir olması manevra sırasında zorluk yaşanmasının önüne geçti. İkinci havuzdan kuka alan Renault 12, 3. havuza da geniş bir açıyla yaklaştığından bu bölümde de dış kukaları alarak testi tamamladı. Merakla beklenen Renault 12 TSW geyik testimizi de böylece tamamladık. 70'li yıllardan kalma teknolojisiyle hiç de fena bir performans göstermeyen otomobilin bağımsız arka süspansiyon, ESP hatta hidrolik direksiyon gibi yardımcılara sahip olmadığını düşünürsek sonuç hiç de fena sayılmaz. Ayrıca yine o yılların geniş yanaklı ve ince tabanlı lastiklerinin de bu tip testler için üretilmediğini hatırlatmakta fayda var. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.